Yaz başında kuzenimle beraber teyzemin köydeki evine gitmeye karar verdik. Teyzem her sene yaz başında köye gider ve bütün yazı orada geçirirdi. Kuzenimle bu sefer biz de onunla gidelim diye aramızda konuştuk. O en son çocukken gittiğini söylüyordu. Bense daha önce hiç gitmemiştim. Biraz değişiklik olsun diye bir iki haftalığına gidip dönmeyi planlıyorduk. Son dakika kız kardeşim de peşimize takıldı. Hazırlanıp yola çıktık. Köy tahmin ettiğimden daha ıssız ve daha güzeldi. Etraf sessiz, evler seyrekti. Temiz ve ferah bir havası vardı. Teyzemin evi biraz yukarıda kalıyordu. Evin önüne vardığımızda aşağı doğru uzanan manzarayı fark ettim. Yol evin arkasından geçip dereye doğru iniyordu. Ön tarafsa yemyeşildi. Eve girer girmez nerede yatacağımıza baktık. Penceresi aşağıdaki yola ve ardındaki dereye bakan odada iki yatak vardı. Kuzenimle oraya yerleştik. Kız kardeşim evin arka tarafındaki küçük odaya geçti. Teyzem de kendi odasındaydı. Eşyalarımızı bıraktıktan sonra kapının önündeki masayı hazırladık. Bahçeye bakan o masada temiz havada yemek yedik. İlk izlenimim iyiydi. Köy sakin, ev huzurluydu. İlk günümüz oldukça normal geçmişti. Yerleştikten sonra kuzenimle birlikte dışarı çıkıp köyde biraz dolaşmak istedik. Aşağı yoldan dümdüz ilerledik. Karşımıza çıkan birkaç kişi oldu. Hepsi de bizi görünce durup uzun uzun baktı. Yabancı olduğumuz belliydi elbette. Ama uzun uzun bakmaları garibime gitmişti. Kuzenime insan görmemiş gibi bakıyorlar dedim. Aramızda gülüştük. Yoldan bir müddet ilerledikten sonra dereye indik. Etraf tamamen yeşillikti. Ağaçlar, otlar, taşlı patikalar vardı. Doğanın içinde olmak iyi gelmişti. Birkaç fotoğraf çektik. Sonra fazla uzaklaşmadan eve geri döndük. Akşam olduğunda hava hala sıcaktı. Ama köyde olmanın tadını çıkarmak istedik. Sobayı yakıp üzerinde kestane pişirdik. Sonra da çay demleyip uzun uzun muhabbet ettik. Gece geç saate kadar kuzenimle kapının önünde oturduk. İkimiz de uzun zamandır bu kadar keyifli vakit geçirmediğimizi söyledik birbirimize. Biraz olsun telefondan, internetten uzak kalmak dinlendirici gelmişti. Hava serinlemeye başlayınca içeri girdik. Odaya girip yataklarımıza uzandık. Bir süre daha yataklarımızda konuşmaya devam ettik. Seslerimiz yavaş yavaş kısılmaya, cümleler yarım kalmaya başlamıştı. Ne zaman sustuğumuzu ya da ne zaman uyuduğumuzu tam hatırlamıyorum. Gece uykumun arasında yüzüme doğru parlayan bir ışık olduğunu hissettim. Çok kısa, anlık bir histi. Gözlerimi açtığımda her yer karanlıktı. O anda az önce bir deklanşör sesi duyduğumu anımsadım. Sanki ben uyurken biri fotoğrafımı çekmişti. Uykudan bu şekilde sıçrayarak uyanmıştım. Ama ne olduğunu tam olarak anlayamıyordum. Odanın içi karanlıktı. Kuzenime fısıltıyla seslendim. Cevap gelmedi. Bir süre ortamı dinledikten sonra yataktan kalktım. Odanın kapısını açıp koridora çıktım ve ışığı yaktım. Tekrar odaya gelip baktım. Kuzenim yatağında yatıyordu. Derin uykudaymış gibi görünüyordu. Etraf sessizdi. Kız kardeşimin odasının kapısı açıktı. Kapıdan içeri baktığımda onun da yatağında yattığını, uyuyor gibi olduğunu gördüm. Evde uyanık olan kimse yoktu. Tuvalete gidip geri döndüm. Yatağıma uzandığımda gözlerimi kapatmakta zorlandım. Aklım sürekli uyandığım ana gidip geliyordu. Hatırladığım tek şey yüzüme parlayan o anlık ışık ve hemen ardından gelen deklanşör sesiydi. Gerçekten duymuş muydum? Yoksa uyku sersemi bana mı öyle gelmişti emin olamıyordum. O anı düşüne düşüne tekrar uykuya dalmışım. Sabah kahvaltıda gece hissettiğim şeyden bahsettim. Yüzüme bir flaş tutulmuş gibi uyandığımı söyledim. Kız kardeşime dönüp bunu onun yapıp yapmadığını sordum. Gece hiç uyanmadığını, odasından çıkmadığını söyledi. Tavrı rahattı. Ben de herhalde yanıldım diye düşündüm. O gün yine kuzenimle dışarı çıktık. Bu sefer uzun bir süreyi derenin yanında geçirdik.
Taşların üzerine oturup ayaklarımızı suya soktuk. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmedik. Eve döndüğümüzde gün neredeyse bitmişti. Gece yine kapının önünde geç saate kadar oturduk. Hava serinleyince içeri girdik ve yatmaya geçtik. Gecenin bir vakti yine aynı hisle uyandım. Bu kez gözlerimi açar açmaz etrafa baktım. Bir önceki gece ne yaşadığımdan emin değildim. Şimdi aynı şey tekrar olunca bir anda yerimden fırladım. Oda karanlıktı. Ama o ışığı hissettiğimden emindim. Zaten bu yüzden uyanmıştım. Sesi duyup duymadığımdan ise emin değildim. Kalkıp etrafa baktım. Yine herkes uyuyordu. Kız kardeşime seslendim. Cevap alamadım. Yatağıma geri döndüm. Ama hala ellerim titriyordu. Hissettiğim şeyden emindim. Bu yüzden kız kardeşimin bana oyun oynadığını düşündüm. Başka ihtimal yoktu çünkü. Ertesi gün kız kardeşime daha sert bir tonda "Gece sen çekiyorsun fotoğrafımı değil mi?" diye sesimi yükselttim. O da sesini yükselterek "Ne fotoğrafı ya? Ben kalkmadım gece." dedi. Sinirlendim. Elinden telefonunu aldım. Tartışmaya başladık. Galeriye girip tek tek baktım. Çöp kutusuna bile girdim. Ama geceye ait hiçbir fotoğraf yoktu. Telefonunu geri verdim. Kız kardeşim bir süre daha söylenmeye devam etti. Kardeşimin benimle eğlenmek için bunu yaptığını o kadar emindim ki onun yapmamış olması beni daha çok düşündürdü. Ben mi yanlış hissettim acaba diye sorguladım gün boyunca. Gece olana kadar bu ihtimali ara ara düşündüm. Kuzenimle yine kapının önünde oturuyorduk. Bir süre sonra kuzenim telefonla konuşmak için içeri girdi. Ben de o sırada odama geçmek istedim. Teyzemle kız kardeşim yatmıştı. Kuzenim kız kardeşimin odasının yanındaki küçük odaya geçmiş, kapıyı kapatmıştı. Ben de odaya geçip yatağıma uzandım. Gözlerimi kapattığımda önceki gecelerde yaşadıklarım daha da gerçek gibi gelmeye başladı. Ama gece vakti evin içinde kim fotoğrafımı çekebilir? Pencereler kapalıydı, kapılar kapalıydı. Evdeki kimsenin yaptığı bir şey gibi durmuyordu. Ama içimdeki bir ses o anı gerçekten yaşadığımı söylüyordu. Bu düşünceler yüzünden gözüme uyku girmedi. Yatağımda dönüp duruyordum. Gözlerimi kapatsam da zihnim susmuyordu. Sonra odanın kapısı aralandı. Kuzenim içeri girip fısıltıyla "Uyudun mu?" diye seslendi. Gözlerimi aralayıp "Uyku tutmadı." dedim. Yüzüne baktığımda bir tuhaflık fark ettim. Endişeli, hatta korkmuş gibiydi. Ne diyeceğini bilemez gibi durdu. Ne olduğunu sorduğumda "Pencerenin önünde biri var." dedi. İçime bir anda soğukluk yayıldı. Aklıma hemen eve giren biri olduğu ihtimali geldi. "Ne demek biri var?" diye sordum. Az önce küçük odada telefonla konuşurken odanın penceresinin önünden sesler gelmeye başladığını söyledi. Elinde telefonla dururken sanki biri pencereye yaklaşmış, içeri bakmaya çalışıyormuş gibi hissetmiş. Duvarda bir sürtünme sesi duymuş. Ardından pencerenin kenarına dokunuluyormuş gibi hafif çarpma sesleri gelmiş. Oturduğu yerden perdeyi biraz aralamış. Tam o anda pencerenin önünden bir gürültü gelmiş. Sanki biri kaçıyormuş gibi. Sonra ayağa kalkıp perdeyi tamamen aralamış. Camın ardından baktığında evin arkasına doğru geçen bir karaltı görmüş. Pencerenin kenarından kaçıp evin arkasına doğru geçmiş bir anlığına. Bunları anlatırken sesi titriyordu. Birlikte o odanın penceresine gittik. Perdeyi araladık. Dışarısı karanlıktı. Hiçbir hareket yoktu. Bir süre baktık ama kimseyi göremedik. Sonra salona gittik. Oranın penceresinden de bakmak istedik. Bahçeyi ve evin önünü görebiliyorduk. Biraz aşağıda ağacın arkasında yarı gizlenmiş birini fark edince hemen kuzenime gösterdim. Karanlığın içinde duran bir karaltı vardı. Net seçilemiyordu ama birinin orada olduğu belliydi. İkimiz de donup kaldık. Kalbim hızla atmaya başladı. Kuzenimle göz göze geldik. Hiç konuşmadan teyzemin odasına gittik ve onu uyandırdık. Teyzem salona gelip pencereye ulaşana kadar
Ağacın ardındaki kişi çoktan gitmişti. Dışarıda hiçbir hareket yoktu. Teyzem perdeyi aralayıp bir süre baktıktan sonra bize döndü. "Ne oluyor, anlatın bakalım," dedi. Kuzenim pencerenin önünden sesler geldiğini, sonra aşağıda ağacın altında birini gördüğümüzü söyledi. "Allah Allah, gece gece kim duracak bahçede?" diye tepki verdi teyzem. Sonra da "Size öyle gelmiştir," dedi. Israrla yanılmadığımızı söyledik. Teyzem bu kez dış kapının kilidini bir kez daha çevirdi. Kapıyı kontrol etti. "Geçin yatın. Her yer kapalı. Korkmayın. Burası ıssızdır. Gece sesler gelir," dedi. Odalarımıza geçtik. Bir süre uyuyamadım. İçim huzursuzdu. Bir türlü uykuya dalamayınca yataktan kalktım ve pencerenin önüne geldim. Perdeyi araladığımda yolun kenarında birini gördüm. Kalbim hızlandı. Hemen kuzenime seslendim. Birlikte pencereden baktık. Aşağıda yol kenarında duran bir adam vardı. Genç sayılabilecek yaşlardaydı. Zayıf, uzun boylu gibi görünüyordu. Olduğu yerde dikilip duruyordu. Bir süre sonra ileri geri yürümeye başladı. Sanki amaçsızca dolanıyordu. Arada bir gözetliyormuş gibi eve doğru bakıyordu. Acaba o muydu diye fısıldaştık. Tedirgin olmuştuk ama sonuçta evin dışındaydı. Ne olabilir ki diye düşündük. Kapılar kilitliydi. Pencereler kapalıydı. Daha fazla bakmadan yatağa geri döndük. İçimi kemiren bir düşünce vardı. Aşağıda duran bu adamla geceleri hissettiğim o anlık ışık arasında bir bağlantı olabileceği. Bunu düşünmek istemiyordum ama aklımdan da atamıyordum. Evin içine girmiş olması ihtimali yoktu. Bunu biliyordum. Yine de içimdeki şüphe geçmiyordu. Korku ve belirsizlik içinde uykuya daldım. Ertesi gün teyzem armut toplamaya gidelim mi diye sordu. Hepimiz kabul ettik. Evden biraz uzakta tarlaların olduğu yere doğru yürüdük. Hava açıktı. Yol boyunca konuştuk ama aklım hala gecede kalmıştı. Tarlaya vardığımızda armut toplamaya başladık. İlerleyen saatlerde tarlanın ötesindeki yolun kenarında birini fark ettim. Bir ağaca dayanmış duruyordu. Olduğu yerden bize doğru bakıyordu. Kuzenimin yanına gidip "Bu o adam değil mi?" diye sordum. Kuzenim dikkatle baktı. "Bilmem ki, olabilir mi?" diye arada kaldı. Ben benzettim dedim ama emin olmamız mümkün değildi. Onu gece karanlıkta uzaktan görmüştük. Yüzünü seçememiştik. Yine de duruşu tanıdık gelmişti. Teyzemin yanına gidip adamı işaret ettik. "Bu kim?" diye sorduk. Teyzem adama baktı. Köyden birinin adını geçirerek onun oğlu olduğunu söyledi. Evleri yukarıda diye işaret etti. Biraz aklının gidik olduğunu, köyde orada burada dolandığını söyledi. "O gece gördüğümüz kişi bu galiba," dedim. Teyzem, "Olabilir, boş boş dolanır, görünce korkmayın," dedi. Sonra tekrar armut toplamaya döndük. Ben arada bir fark ettirmeden adama bakıyordum. Bir süre sonra ağacın altına oturdu. Armutları çuvallara doldurmak için biraz ilerlediğimde ona daha da yaklaşmış oldum. Elinde telefon vardı. Ekrana bakıyordu. Yürürken bir an başını kaldırdı ve gözlerini bana dikti. Sonra tekrar telefonuna baktı. Bakışları adımlarımı takip ediyormuş gibi geldi. Bir an için bir elindeki telefona bir bana bakıyormuş gibi hissettim. İçime yine bir kurt düştü ama bu düşünceden rahatsız oldum. Kafamda kurmak istemedim. Düşüncemi aklımdan atmaya çalıştım. Topladığımız armutlarla geri dönerken yolun kenarından yürüdük. Adam hala ağacın altında oturuyordu. Önünden geçerken istemsizce yavaşladım. Bir an durup ona baktım. O da bana baktı. Sonra gözlerini tekrar telefonuna indirdi. Aklımdan yine aynı düşünce geçti. O anda benim fotoğrafıma bakıyor olabileceği ihtimali. Yanına gidip telefonu elinden çekip almak geçiyordu içimden. Ama emin olmadığım bir şey için bunu yapamazdım. Hiçbir şey söylemeden yürüyüp gittim. Eve döndüğümüzde bu düşünceden bir türlü kurtulamadım. Paranoyakça geldiği için kimseye bir şey söylemedim. Ama içim de rahat etmiyordu. Ev sessizken
Kendi kendime pencereleri kontrol etmeye başladım. Hepsi kapalıydı ama yine de tek tek yaklaşıp elimle çektim. Açılabiliyor mu diye baktım. Hiçbirinde sorun yoktu. En son teyzemin yattığı tarafa doğru ilerledim. Evin bu kısmını ayıran bir kapı vardı. Kapının ardında koridorun devamı, teyzemin odası ve boş bir oda bulunuyordu. Bu boş oda eskiden işçiler için ayrılmıştı. İşçiler orada kaldığı için evin bu bölümü diğer taraftan bir kapıyla ayrılmıştı. Geldiğimden beri o tarafa hiç geçmemiştim. Kapıyı açtım. Önce teyzemin odasına baktım. Penceresini kontrol ettim. Kapalıydı, sağlam duruyordu. Sonra boş odaya girdim. İlk bakışta hiçbir tuhaflık fark etmedim. Pencerelerin hepsi kapalıydı. Yaklaşıp hepsini tek tek çekmeye başladım. Açılıyor mu, yerinden oynuyor mu diye baktım. En son sağ taraftaki pencereye geldiğimde camın alt kısmında bir çatlak olduğunu gördüm. Çatlağın alt kısmından bir parça cam parçası yere düşmüştü. Biri bu delikten ince bir tel geçirip pencerenin kolunu çevirmiş olabilir mi diye düşündüm. Düşüncemi teyzeme de söyledim. Gelip pencereye baktı. Kızım bu delikten kim nasıl pencereyi açsın diye tepki verdi. Teyzem yine de o gün camı yaptırdı. Ama kafamdaki düşünce artık iyice yer etmişti. Teyzem ihtimal vermese de o aralıktan bir şekilde pencerenin açıldığına inanıyordum. Eve birinin girdiğini, ben uyurken fotoğrafımı çektiğini, bunu yapanın tarlada ve evin etrafında gördüğümüz o adam olduğunu düşünüyordum. Bütün bunlar sadece bir kuruntu gibiydi. İçimi kemiren bir düşünce olarak kalıyordu. Net ifade edemiyor, kendime bile kanıtlayamıyordum. Neyse ki artık eve girilebilecek hiçbir aralık kalmamıştı. En azından bunu biliyordum. Ama içimdeki huzursuzluk geçmemişti. Geçen 2 gecede adam yine evin aşağısındaki yol kenarına geldi. Pencereden baktığımda onu görüyordum. Artık tarlada gördüğümüz kişi olduğundan neredeyse emindim. Duruşu, boyu, yürüyüşü aynıydı. İlk gece kuzenime seslendim. Gelip baktı. Bir süre sessiz kaldıktan sonra o galiba dedi. Sonra da umursamaz bir tavırla boş ver, bırak baksana boş boş dolanıyor işte dedi. Kuzenim de artık ilgilenmiyordu. Ertesi gece adamı yine gördüm. Bu kez kuzenime söylemedim. Pencerenin önünde durup bir müddet onu seyrettim. Yolun kenarında ileri geri dolaşıyordu. Arada bir eve doğru bakıyordu. Sanki evi gözetliyordu. Sonra birkaç adım gidip geri dönüyordu. Ne yaptığı belli değildi. Bir süre sonra perdeyi kapatıp yatağıma döndüm. Yorgundum. Gözlerimi kapattım. O gece rüyamda o adamla ilgili anlamsız rüyalar gördüm. Yüzü net değildi ama o olduğunu biliyordum. Ertesi akşam yine sobayı yaktık. Kestaneler çatırdarken evin içi sıcaklığa büründü. Yedikten sonra kuzenimle kapının önüne çıkıp oturduk. Hava serindi ama üşütmüyordu. 2 saate yakın orada kaldık. Sonra kuzenim telefonla konuşmak için içeri girdi. Tek başıma kapının önünde kaldım. Köy gecesi her zamanki gibi sessizdi. Teyakkuzdaydım. Sanki bir şey duymayı bekliyordum. O sırada evin arka tarafından bir ses geldi. Dallara basılıyormuş gibi, aralıklı sesler. İçime bir sıkıntı oturdu. Yine o adamın evin etrafında dolandığını düşündüm. Korkuyordum ama aynı anda şüphelerimi kanıtlamak istiyordum. Sürekli kaçmak, görmezden gelmek beni daha da huzursuz ediyordu. Ayağa kalktım. Evin arka tarafına doğru yürümeye başladım. Adımlarım temkinliydi. Arka tarafa geçtiğimde yerdeki dalların rüzgarla yerde süründüğünü gördüm. Rüzgarın süpürüp götürdüğü her şeyden hışırtılı bir ses geliyordu. Seslerin kaynağı bu olabilirdi. Yine de durmadım. Odunluğa doğru yürüdüm. Telefonumun ışığını açıp içeri tuttum. İçeride kimse yoktu. Bir adım daha attım. Işığı her köşeye tuttum. Odunluk boştu. Telefonumu cebime koyup bir iki odun aldım. Sonra da evin yan tarafına doğru yürüdüm. Orada odunları yerleştirdiğimiz sepet vardı.
Eğilip odunları sepete koydum. Doğrulup bir adım geri attığım anda bir şeye çarptım. Hayır, bir şeye değil, birine. Bedenimin tamamı bir anda gerildi. Sert bir gövdeye çarptığımı hissettim. Sıcak ve canlıydı. Yüreğim ağzıma geldi. Nefesim kesildi. Refleksle bir adım atıp döndüm. Karanlığın içinde tam karşımda bir silüet vardı. Çok yakındı. O kadar yakındı ki nefesini yüzümde hissediyordum. Kıpırdamıyordu. Sanki benim onu görmediğimi düşünüyordu. Gözlerim karanlığa alışmaya çalıştı. Omuzlarının genişliğini, gövdesinin uzunluğunu seçebiliyordum. Ama yüzü görünmüyordu. Bu hareketsizlik kaçmasından daha korkutucuydu. Orada duruyor, beni izliyordu. Bir adım daha uzaklaştım. Ayağım yere takılacak gibi oldu ama düşmedim. Sonra bir adım daha geri gittim. O an bedeni daha netleşti. İçimde bir çığlık yükseldi. Bağırmaya başladım. Sesim sessizlikte yankılandı. Karşımdaki silüet bir anda hareketlendi. Hiç arkasına bakmadan hızlı adımlarla evin arkasına doğru kaçtı. Dallara basma sesleri tekrar duyuldu. Karanlıkta yüzünü görememiştim. Ama onun o adam olduğunu biliyordum. Dizlerim titriyordu. Koşarak eve girdim. Kapıyı çarparak kapattım. Teyzeme yine o adamın evin çevresinde dolaştığını söyledim. Teyzem şaşırdı. Allah Allah, ne işi varmış burada diye söylendi. Sonra beni sakinleştirmeye çalışarak, tamam ben gider ailesine söylerim, buralarda dolaşmasın derim dedi. O gece yatağa yattığımda gözlerimi kapatamıyordum. Aklıma sürekli ona çarptığım an geliyordu. Nefesi, duruşu, kıpırdamayışı. Yattığım yerden kuzenime seslendim. Bir süre konuştuk. Laf arasında yarın gidelim mi? Ben iyice huzursuz oldum dedim. Hiç itiraz etmedi. Olur, zaten ben de sıkıldım dedi. Gitme fikri bana biraz olsun rahatlama verdi. Ertesi sabah erken kalktık. Kahvaltıdan sonra eşyalarımızı topladık. Evden çıkarken içimde garip bir acele vardı. Ne kadar çabuk uzaklaşırsak o kadar güvende olacaktık sanki. Kuzenim, kız kardeşim ve ben aşağıdaki yola indik. Etrafıma bakmadım. Bir yerlerde onu göreceğimden korkuyordum. Merkeze inen otobüs gelince bindik. Arka taraftaki cam kenarına oturdum. Otobüs köyün içinden geçip tarlaların olduğu yola girdi. Camdan dışarı bakıyordum. Sonra yine onu gördüm. Yolun biraz ilerisinde tarlanın kenarında duruyor, hayvanları otlatıyordu. Onu görünce istemsizce doğruldum. Gözlerim ona kilitlendi. Tam o sırada o da başını kaldırdı. Göz göze geldik. Otobüs ilerlerken yerinden kımıldadı. Otobüse doğru bir iki adım attı. Sonra durup elini beline koydu. Sanki beni fark ettiğini göstermek ister gibiydi. Otobüs ilerledikçe aramızdaki mesafe açıldı. Ama o hala bakıyordu. O an fotoğrafımın hala onda olduğu düşüncesi içime oturdu. Bunu düşününce midem bulandı. Yaptığı hiçbir şey açık değildi. Ne bağırmıştı, ne konuşmuştu, ne de önüme çıkmıştı. Her şeyi öyle sinsice yapmıştı ki elle tutulur tek bir kanıt yoktu. İçimdeki şüpheye tutunacak bir şey bile bulamıyordum. Ne olan biteni birine tam olarak anlatabiliyordum, ne de kendimi açıklayabiliyordum. Otobüs köyden tamamen çıktı. Tarlalar geride kaldı. O adam da kayboldu ama his gitmedi. İçimde adı konmamış bir rahatsızlık duruyordu. Ve en kötüsü bunun gerçek olup olmadığını bile bilmiyordum. Eve döndükten bir gün sonra köyde kuzenimle çektiğimiz fotoğraflara bakıyordum. Bahçe, soba, akşam karanlığı, dere kenarı, tarladaki armut ağacı. Bütün fotoğrafları tekrar tekrar inceliyordum. Fotoğrafların arasında gözüm bir ekran görüntüsüne takıldı. İlk bakışta dikkatimi çekecek bir şey yoktu. O yüzden daha önce de görmüş, üzerinde durmamış olabilirdim. Tanıdık bir ekran görüntüsüydü sonuçta. Ama bu kez gözüm başka bir şeye takıldı.
Görüntü saat 03 saatlerinde çekilmişti. İçimden bir şey çekildi sanki. Görüntüdeki saate ve tarihe dikkatle baktım. Köydeki ilk günlerden biriydi. O geceyi düşündüm. Kuzenimle geç saate kadar oturmuştuk. Ama o saatte yatmış olmamız gerekiyordu. Genelde o saatlerde çoktan uyumuş olurum. Ben bu saatte ekran görüntüsü mü aldım diye düşündüm. Hatırlamıyordum. Uykudan uyanınca yarı uykulu halde yanlışlıkla almış olabilirdim bu görüntüyü. Ama içim rahat etmedi. O geceyi düşünmeye başladım. Gece bir sesle, bir anlık bir ışıkla uyanmıştım. Kalkıp evin içinde dolaşmıştım. Ama telefonu elime aldığımı hatırlamıyordum. Saat kaçtı, telefon neredeydi? Yatağın yanında mıydı, masada mıydı bilmiyordum. Sonra o düşünce kendiliğinden geldi. Ya ben çekmediysem? Ya o adam o gece eve girip telefonumu eline aldıysa? Açmaya çalışırken yanlışlıkla bu görüntüyü aldıysa? Kalbim sıkıştı. Telefonu kapattım. O andan beri içimde aynı şüphe var. Ne bir anlam çıkarabiliyorum, ne de içimden atabiliyorum. Belki kimse eve girmedi, kimse fotoğrafımı çekmedi. Belki de o adam sadece evin etrafında dolanan rahatsız edici bir tipti. Ne yazık ki işin aslını hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğim.